Merhaba dostlar. Bugün rutin haftalık dip çekimi ve bakımlarımı, temizliğimi yapacağım. En son çektiğim videodan bir gün sonra buraya harici olarak karides yuvaları yapıp ekledim. Bunları da bildiğiniz kırtasiyelerde kullanılan spirallerden yaptım. Kendim silikonladım vesaire. Gayet de karidesler kullanıyor, memnunlar. Şimdi bunları nasıl yaptım basitçe hemen şuraya ekliyorum kısaca. Daha sonra sizlerleyim. Evet, en son dediğim gibi buraya haftalık rutin temizlik ve bakım yapacağım. Sorunlarımız her zaman olduğu gibi bitmiyor. Neden bitsin ki? Böyle bir enerji var üstünde. Murphy kanunları gibi bitmiyor. Şurada karbondioksit bağlamıştım. Gayet güzel akış vardı ama şu an yine böyle yavaşlıyor, artıyor. Kafasına göre takılıyor. Mayaların çalışma vardiyası benimkinden daha rahat galiba. Çok da umurlarında değil. Mayalarımız çalışmıyor. Oh, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Sakin gidiyor yani. Neyse, şu bitkiler çok güzel gelişti. Yani bariz bir fark var. Neredeyse şu kadar falandı yani. Ben akvaryuma eklediğimde şu kadardı. Üstüne bir bu kadar daha uzadılar bayağı. Şu aldığım bitkiler adını hala öğrenmedim. Bitkilerle alakalı bir uygulama videosu çekeceğim bu arada. Herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Şu iki bitki de %30 oranında uzadı yani. Geliştiler. Lepistes otlarını biliyorsunuz geçtiğimiz hafta budamıştım. Lepistes otu ile ilgili de kafamda böyle bir prototip çalışması gibi bir şey yapacağım bugün temizliğe başlamışken. Burada sarı karideslerimiz, yani sarı ateş neon karideslerimiz gayet alıştılar şu an. İlk başta bayağı yadırgıyorlardı alanlarını, balıkları. Sürekli burada arkada saklanıyorlardı bitkilerin arasında falan. Hiç ortaya çıkmıyorlardı. Bu son attığım saklanma alanlarını bayağı kullanıyorlar. Hatta şu elimle gösterdiğim siyahın içinde nereden baksanız 2, 4, 8, 10 tane falan var. Şunda da var. Buraya da yaptım ama bu tabi onu net göremiyorum. Onun yerini de değiştirebilirim. Buraya çınar yaprağı haşladım. Attım ama benim karideslerin çok ilgisini çekmedi açıkçası. Bu yaprakları geri alacağım. Tüketmediler diyebilirim. Burada üzücü bir olay yaşadık. Buradaki salyangozlarımızdan biri öldü arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Deminde duruyordu. Ben onu alıp baktım ama hani o kapak kısmı hareket ediyordu. O yüzden tekrar attım. Sonrasında hareket etmedi ve bir baktım bu kapak kısımları var ya şunları. Oranın ortası böyle oyulmuştu. Diğer salyangozlar onu yemeye mi çalıştı ne oldu emin değilim. Onu attım hani kokutmasın diye falan. Burada bir tane salyangozumuz eksildi. Kelebek batozumuz arada. Ne yazık ki ikinci power led'imi döşeyemedim. Şu an şerit ledlerim yanıyor. Diğeri çünkü çok mor çıkıyor power led. Şimdi ben buraya genel bir su değişimi, dip çekimi, buradaki yaprakları alacağım, ekleme çıkartma yapacağım. Hatta şuradan hemen gösterebilirsem. Bakın burası gayet harika, güzel gidiyor. Behlüllerin keyfi yerinde. Burada yine birkaç tane yeni çıkan erkeklerden eleme yapacağım. Alacağım yani buradan. Bir de şu bakopaları. Farkındaysanız sonunda öğrendim. Unutmuyorum. İlk defa bu çekimde adını söyleyebilirim. Bu bakopaları diğer akvaryuma alacağım. Bir de demin söylediğim bu lepistes otları ile ilgili bir aparat falan düşündüm. Burada dip çekimi yapması benim için çok zorlu oluyor. Neden derseniz hem yavru var hem karides var. Hem de bu aralara bitkilerin dibine giremiyorum hortumla dip çekimi yaparken. Çünkü bitkileri de kökünden çıkartıyor. Yani kökünden de bunlarda kök yok tabi de. Yani bunları yerinden çıkartıyor. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Karideslere karides yuvası yaparken şu spiralleri kullandım arkadaşlar. Bildiğiniz kırtasiyelerde çıktıları kitapçık haline getirilen spirallerden. Şimdi bunların şu akvaryuma sokabileceğim kadar kısmını yaklaşık bir 4-5 santimlik kısmını kestim. Bunu toprağa saplamak yani zemine saplamak için kullanacağım. Şu boşluklara da bunları böyle geçirmeyi düşünüyorum. Bunu böyle sapladıktan sonra yine böyle dağılabilsin otlar. Ama ben dip çekimi yapacağım zaman da bitkiler çıkmasın, bunda dursun diye böyle bir sabitleme gibi bir fikrim var. Bunu şimdi birazdan deneyeceğim. Haricen burada da son videodaki dişi doğum yaptı. Birkaç tane yavru görüyorum şu an. Vakopaları alacağız. Bitkileri biraz seyredeceğiz. Lepistes otları için şunu deneyeceğim. Bakalım dediğim şey olabilecek mi? Haricen buradaki ısıyı biraz düşürdüm. Hatta iki akvaryumda da ısıyı düşürdüm. 26'ya düşürdüm yani. 27-27,5 bandındaydı. Şimdi bu temizlik...
One week later. Görmüş olduğunuz gibi ana tankımızı yine baştan aşağı değiştirdik diyebilirim. Bu aradaki süreçte neler yaptığımı detaylı anlatayım sizlere. Öncelikle geçen hafta şu görmüş olduğunuz ahşap böyle raf yaptım. Bunlara mos sararım diye düşünmüştüm. Gayet güzel durdu. Köşe rafı yaptım diyeyim, şöyle üçgen. Köşelik yaptım yani. Bunun üstüne de mos sardım. Bol bol zaten karides saklanma alanı yaptım. Sarı ateş neon karides aldığımda söylemiştim zaten ama o gün vaktim yoktu. O hafta içerisinde de böyle chopsticklerden, ahşap karıştırma çubuklarından kafesler yaptım. 10 numara oldular. Ayrıca bu bitkilerin boyu bayağı uzamıştı. Yani suyun üstüne yaklaşmıştı. O yüzden budayıp tekrar diktim onları buraya. Bayağı bir lepistes otum vardı. Onları salata yaptım. Buraya da karbondioksiti bağlayabildim sonunda. Bu difüzör hakkında da birazcık bahsetmek istiyorum. Şu an kullanmış olduğum karbondioksit difüzörü bu arkadaşlar. Yani piyasadaki belki de en ucuz difüzörlerden biri ama gerçekten çok iş görür bir şey. Fiyat performans ürün diyebiliriz. Bir avantajı da şu. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama kutusundan da gösterebilirim. Bunun altına seramik filtre malzemesi ya da elyaf koyup aynı zamanda pipo filtre görevi de görüyor. Ben zaten bunu yeni bağladım. Henüz altını doldurmadım ama şu pipo filtrenin altındaki seramik toplardan çok az vardı. Belki onlardan koyup deneyeceğim. Hay can, neler yaptık. Hoş. Yani anlatacağım o kadar çok şey var ki. Çok fazla şey yaptım. Buradaki lepistes otlarını büyük bir kısmını budadım. Artık yavaş yavaş işte basit bitkileri çıkartıyorum tanktan. Azaltıyorum diyeyim. Yavrularımız devam. Bayağı boylandılar. Renk almaya başladılar. Hatta bakın şurada bir tane Behlül Junior var. Renk almaya başladılar maşallah. Buraya en son biz 20-22 kadar sarı ateş neon karides eklemiştik ama her geçen gün sayıları azalmaya başladı. Şimdi normal karides ekleme sürecinde aşılamada vesaire bir problem yok ama şöyle bir durum oluyor. Yani neokardinalarda benim yaşadığım bu arada. Ölümler biraz arttı. Yani 3'tü 5'ti hani çok önem vermedim. Su değerlerine alışamadılar, adapte olamadılar. İşte kabuk değiştirme süreçleri vesaire vesaire gibi. Baktım her gün 1-2 sayıları neredeyse yarıya düştü diyebilirim. O yüzden biraz evham yaptım. Buradaki damızlıkları çıkartıp buraya koymuştum geçici bir süre. Tabii ki lepistesler falan yavru karidesleri yiyorlar ama yetişkinleri de çok dadanmıyorlardı. Ben öyle bir şey görmedim. Yaklaşıyorlar falan, onlar da kaçıyor. Onlarla alakalı mı acaba deyip bu saklanma alanlarını arttırdım. Birincisi bu. İkincisi de şu benim küçük birazdan göstereceğim Endler tankındaki pipo filtreyi söküp buraya taktım. Belki dedim hani bu arada kalıyor ya. Normalde benim filtre çekişim emişim burada. Buradan bir su sirkülasyonu oluyor. Acaba dedim hani buradaki filtrasyon yetersiz kaldığı için mi gibisinden düşünüp diğer akvaryumdan buraya ekledim. Bu arada bu burada emaneten duruyor ama bunun yerini değiştireceğim daha sonra zaten. Dediğim gibi bolca saklanma alanı yaptım. Endler tankındaki bakopaları da rotalaların hepsini buraya aldım. Bu sandıkların üstüne Christmas moss ekledim. Burada da görüyorsunuz. Biraz da uzadıkça udama yaptıkça şu köşe raflarını da dolduracağım. Burası gayet buradan güzel çapraz aydınlatma alıyor. O yüzden bir aydınlatma problemleri yok şu anlık. Bunları bu arada dün yaptım. Buradaki kapların üstüne de Christmas ekledim bol bol. Gayet güzel oldu. Bu arada ben bu Christmas moss'ları dün aldım. Bayağı uygun almış oldum Green Glass'tan. Dükkan sahibi arkadaş da bayağı yardımcı oldu. Hatta akvaryum ve bu hobi üzerine bayağı da uzun sohbet ettik. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Kendileri internet üzerinden de satış yapıyorlar. Green Glass'ın Instagram sayfasında aşağı bırakıyorum. İsteyenler oradan ürün ve çalışmalarını kontrol edebilirler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca oraya gitmişken tabii ki benim bir klasiğim Pet Shop videosu çekiyorum biliyorsunuz. Green Glass yapmış olduğum kısa ziyaretimi de şuraya ekliyorum. Daha sonra sizlerleyim. Evet arkadaşlar, tekrardan genel bir temizlik yaptım. Su değişimi yaptım. İşte saklanma alanı ve Christmas moss ekledim buraya da. Buradaki durum bu. Buradan çıkarttığım bitkileri de her zaman olduğu gibi biliyorsunuz salyangozlara salata yapıyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi burada bayağı tilki kuyruğu ve lepistis otu var. Yani yarısını yemişler. Öyle söyleyeyim. Burada kalan yarısı. Burada herhangi bir kaybımız vesaire yok. Burası stabil zaten biliyorsunuz. Bu arada ilgilenen arkadaşlar olursa da buradaki Blue Ivor'leri Mayıs sonunda toplu bir gönderim yapmak istiyorum. Bunu da ilanlarını zaten
zaten Instagram ve Facebook gruplarında da paylaşmıştım. Dileyen olursa benden özelden Instagram adresinden iletişime geçerse yardımcı olacağım yani. Buradaki nüfusu biraz azaltmam gerekiyor. Balıkların zaten kalitesine de diyecek bir şey yok maşallah. Sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bilgi almak isteyenler özelden bana ulaşabilirler. Buradaki tankım da bu kadar şimdilik. Şimdi diğer tanka bakalım. Ender tankımda da şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz her çektiğim videoda benim bir aksaklık çıkıyor yani. Bir yerden mutlaka gol yiyorum. Şimdi ben diğer tanka buradaki pipo filtreyi almıştım ya. Bu da benim ilk videoyu izleyenler varsa ilk kullandığım büyük ikili pipo filtre. Bu boştaydı. Daha doğrusu kaldırmıştım. Bunu kullanmıyordum. Tekli pipoyu diğer bölmeye alınca büyüğü de buraya eklemek istedim. Koydum. Problem yok. Gayet güzel falan. Ertesi gün suyun biraz bulandığını gördüm. Akvaryum kapağını yemleme için açtığımda birazcık hafif bir koku geldi. Bunu ben yıkamadan koydum. Aferin arkadaşım. Çok güzel bok yedin. O yüzden eski içinde biriken bakteriler kuruyup tekrardan ıslandığı zaman akvaryum suyunda böyle bir bozulma yaptı. Açıkçası o yüzden çok da berrak değil su. Daha doğrusu yeni berraklaşıyor. Çünkü su değişimi yapıyorum sürekli. Pipo filtreyi daha önce kullandıysanız, beklediyse ve kuruduysa lütfen yıkamadan siz de kullanmayın. Bu benim yaşayarak deneyimlediğim bir şey oldu ki biliyorsunuz ben genelde böyle şeyleri yaşayarak deneyimliyorum. 2 günde bir su değişimiyle bunu seyreltiyorum. Bugün başladım. Buradaki arka fonda tilki kuyruklarım vardı. Onları da artık çıkarttım. Bunları da şöyle Lepistes otlarında spirallere geçirdim. Bununla böyle deniyorum yani şu an nasıl bir şey olacak, böyle yayılacak mı vesaire deneyimliyorum. Karides kafesleri ve şuraya da bir tane top yaptım. Saklanma alanları yaptım. Buraya da Christmas moss ekledim. İnşallah mosslar da en kısa sürede büyürler. Bu Ender tankını da birazcık seyrettikten sonra burada biraz daha karides ağırlıklı olacak muhtemelen. Öngöremiyorum yani. Bizim kendi yapmış olduğumuz Ender deneyi nasıl sonuçlanacak dediğim gibi bilmiyorum. Şu Blue Evo'ları zaten yaklaşık 2 hafta sonra falan buradan alacağım. Burada kaç tane? 20'ye yakın Ender dişi var. Yani döl alan olduysa zaten göreceğiz yavrulardan. Bir önceki videoda sanırım yeni bir Ender rengi yakaladığımı söylemiştim. Onu da takdimlerinize sunuyorum. Gelirse kendisi beyefendi. Bakın şöyle güzel bir sarı renk elde ettim. Evet şu anda Galatasaray kutlamaları devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Neyse. Bakın şu an odaklamıyor ama ben şöyle çekmeye çalışacağım. Şöyle güzel harika bir sarı Ender yakaladım. Değişik bir yapısı var. Bunu da ilerleyen dönemde göstereceğim. Bakın şu erkek muhteşem Ender yakaladığım yeni renk. Arkada yeşilli sarılı harika bir renk yakaladım. Onları da buraya tekrar koydum ki eğer blue'lardan dölü almazlarsa bir yandan vakit kaybetmeyelim. Onlar da burada başlasınlar çalışmalara diye. Dün gece 1.28 itibariyle de çalışmalara başladı. Şimdilik bu tankta da bu kadar. Biraz çok sade gözüktüğünün farkındayım. Bayağı boşalttık aslında. İyi oldu ama artık hani bitkilerde biraz daha kaliteyi arttırmaya çalışıyorum. O yüzden seyrettim yani. Biraz boş durduğunun farkındayım. Ama daha güzel olacak zamanla inşallah. Şimdi diğer tankımıza geçelim. Evet geldik şimdi 3. tankımız olan seleksiyon tankımızda. Burada da bayağı seyretme yaptım. Redleri verdim zaten. Hediye ediyorum biliyorsunuz takipçilerimizde. Buradaki redlerden bayağı bir hediye ettim. Burada 2 tane karbonili karides vardı. Onları da hediye ettim. Buraya da aynı çubuklardan çit yaptım böyle. Lepistes otları çok dağılıyor ya. Dağılmaması için böyle çit yaptım ahşaptan kendimce. Neyse buradaki safirler de gayet güzel. Burası için kafamda yeni böyle sürekli planlar oluşuyor. Bu türün doğumlarındaki yavruları bekliyorum. Nasıl bir renk çıkacak? Devam edecek mi? Tür, renk nasıl gidecek kan diye. Bunu merak ediyorum. Zaten buradaki redleri de bitirince buraya zaten tek tür yapacağım. Yine böyle karides ekleyeceğim buraya. Turuncu sakura ya da black pearl müydü? Siyah hangisi de emin değilim. Adını tam hatırlayamadım. Siyah neokardina eklemeyi düşünüyorum buraya da. Yine bir renk daha. Zaten ısıtıcı olmadığı için karidesler biraz daha rahat olur. Buradaki son durumda şimdilik bu kadar. Evet dostlar, izlemiş olduğunuz gibi bu aradaki süreçte güzel güncellemeler yaptım. Her ne kadar bazı aksaklıklar, sorunlar yaşasak da bence güzel gidiyor. Yeni gelişimler ve deneyimler yaşıyorum ben de. Sadece burada biraz daha düzenleme ihtiyaç var. Yani biraz görsel olarak çorba gibi gözüküyor olabilir ama buraya daha düzenleyeceğim. Şu an biraz dağınık duruyor ama buraya toparlayacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.